Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Burası Niyadrav. Bugün sizlerle bir süre önce çizmiş olduğum eskizi renklendireceğiz. Bu sefer fantastik bir çizim ile karşınızdayım. Bugün deniz kızı boyayacağız. Öncelikle eskizlerden kalma izleri siliyorum ki boyanın altında görünmesin. Renkleri seçelim. 144 Pale Baby Blue ve 70 Royal Blue kullanacağım. Bunu taban renkleri oluşturmak için kullanacağım. Kuru boyalarımı alıyorum. Markerın üzerinde detaylandırma için kullanacağım. Kullandığım marka Holbein markası. Kullanacağımı düşündüğüm renkleri önceden seçip kenara ayırıyorum. Çünkü kutusu çok büyük ve benim alanım da oldukça dar. Bu çizimle kendi konfor alanımın dışına çıkmış olacağım. Örnek görselin aynısını çizmek benim için her zaman konforlu bir şey. Aynı zamanda da form, renk ve ışık gibi pek çok şey öğrenmiş oluyorum. Referansa bağlı kalarak birebir çizimini yapmak beni geliştirse de şu zamana kadar neler öğrendiğimi hayalden çizim yapana kadar anlayamıyorum açıkçası. Bunu yapmak her zaman korkutucu ama aynı zamanda da heyecan verici bir şey. Bu çizim fikri nereden aklıma geldi? Biraz ondan bahsedeyim. Bu ay Mermay adı altında sanatçılar deniz kızı konulu çizimler yapıyorlar. Mermay, deniz kızı mayısı olarak tam olarak çevirebilirim. Tam olarak ne zaman başladı bilmiyorum ama yaratıcısı animatör Tom Bancroft. Kendisi 13 yıl boyunca Disney'de çalışmış. Aslan Kral'da Simba, Pocahontas'ta Pocahontas karakterinin animatörlüğü gibi pek çok bilindik yapımda çalışmış. Bu kısa bilgilendirmeden sonra konuya dönelim. Bu ayın başında biri gün gün yapılacak konuları ele alan bir paylaşım yaptı. Birinci günün konusu aynaydı. Konuyu okuduğum an aklımda bir sahne belirdi. Bir süre kafamda figürü, kompozisyonu belirledikten sonra eskizini yaptım. Figürün yüzünü çizerken kendi orijinal karakterimin yüz hatlarını kullandım. Kendi çizdiğim karakterin farklı hikayelerde olması fikrini çok seviyorum. Hatta birkaç çizimimde de bunu kullandım. Ortaya çıkan ilk sonuç beni çok tatmin etti, eskiz aşaması. Yavaş yavaş kuru boyayla boyamaya başlıyorum. Şu anda çok belirgin olmadığının farkındayım ama katman katman boyamaya devam ettiğimde bu ilk koyduğum renkler de alttan alttan görünecekler. O yüzden sabırlı bir şekilde ilerliyoruz. Kuru boyayla boyarken inanın sabır çok önemli bir şey. Bir anda bir rengi bastırarak koyduğunuz zaman o zengin görünümü elde edemiyorsunuz. Yavaş yavaş inşa etmeniz gerekiyor. Bu tabii ki tamamen benim kendi tarzımla alakalı olan bir şey. Siz nasıl zevk alıyorsanız, nasıl çizmek size doğru hissettiriyorsa o şekilde çizebilirsiniz. Sanatında böyle bir güzelliği var. Doğru veya yanlış bir şey yok. Bu tamamen kendinizi nasıl ifade etmek istediğinize bağlı olarak değişen bir şey. Yalnızca keyif almaya bakın ve tadını çıkarın. Bu tatlı karakterin ve bu anın bir hikayesi olması gerektiğini düşünüp ona kısa bir hikaye yazdım. Hikaye tamamen amatörce, beni ona göre yargılayın lütfen. Her tarafı denizlerle çevrili, suyun üzerinde tek bir kara parçasının bile olmadığı bir dünyada, suların derinliklerinde deniz insanları yaşarmış. Deniz insanları suların dibinde medeniyetler inşa etmişler. Ana şehrin dışındaki bir su altı kasabasında yaşayan bir deniz kızı varmış. Bu kızın meraklı, maceracı ve hareketli bir yapısı varmış. Kendi kendine hayaller kurmayı, kafasının içerisinde maceralar yaratmayı ve bunları kasabanın dışında gezerken hayal etmeyi çok severmiş. Her kasabadan çıktığında sıkıcı hayatını renklendirecek bir maceraya atılmayı hayal edermiş. Bir gün her zaman yaptığı gibi kasabadan ayrıldığında o her zaman beklediği macerayı bulacağından habersiz dolaşmaya başlamış. Büyüklerinin gitmemesini tembihlediği derinliklere ulaşmış. Bu derinliklerde yüzerken yüzüne bir parıltı yansımış. Bu normal olmayan parıltının büyüsüne kapılmış bir halde kaynağına doğru gitmiş. Sonunda karşısına büyük bir ayna çıkmış. Aslında deniz kızı aynanın varlığından bile habersizmiş çünkü dünyalarında böyle bir buluş yapılmamış.
Deniz kızı aynanın karşısına geçmiş ve ilk defa kendi ile karşılaşmış. Ben tam olarak bu merak ve heyecan anını resmetmek istedim. Hikayeden çıktık bu arada. Biliyorum ben de çok içine kapıldım hikayeyi anlatırken. Çizdiğim şeyin bir konusu olduğunda onunla daha çok bağ kuruyorum. Bu hem sonucu olumlu anlamda etkiliyor hem de benim için yaratması daha keyifli oluyor. Hikayenin biraz da arka planından bahsetmek istiyorum. Yani bu aynanın bu gezegende ne işi var? Deniz kızımız kasabadan ayrılmadan önceki günlerde aynı bizim dünyamıza benzer paralel bir dünyada bir gemi uzun yolculuğunun sonuna doğru geliyormuş. Ancak aşması gereken gizemli şeylerin olduğu, giren gemilerin kaybolduğu söylenen bir alandan geçmeleri gerekiyormuş. Geminin genç kaptanı bir uğursuzluk olduğunu seziyor ancak hikayeleri aldırış edemeyeceği kadar acelesi varmış ve bu bölgeden geçmek dışında bir seçeneği olmadığını düşünmüş. Bu bölgeye gelmeden ani bir fırtına başlamış ve gemi fırtınanın hiddetine dayanamayarak batmış. Genç kaptan bölgeye gelmeden canlarını kurtarmış olsa da gemideki birçok eşya ile birlikte ayna da akıntıyla bölgeye girmiş ve deniz kızımızın dünyasına düşmüş. Hikayede deniz kızına dönersek, deniz kızımız kendini görmenin şaşkınlığıyla aynaya dokunup genç kaptanın dünyasına düşer. Ayna iki dünya arasındaki kapıdır. Gözlerini açtığında hayal bile edemediği bir dünyada olduğunu fark eder ve kuyruğu yerine belinden aşağıya doğru inen iki uzvu olduğunu görür. Deniz kızımız engin sahilleri olan bir adaya düşmüştür. Genç kaptan da fırtınadan kurtulup aynı adaya sığınmıştır. Evet, hikaye burada sona eriyor. Deniz kızımız ve genç kaptanın bu adada karşılaşıp birçok macera yaşayacağına eminim. Ama benim hikaye yazma kapasitem burada son buluyor. Belki ilerleyen zamanlarda bu hikaye ile ilgili sahneler gözümde canlanırsa çizip size devamını da anlatırım. Hikaye ve çizim hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazın. Bir sonraki çizim videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.